Herkese merhabalar, Güzelse'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber klasik etek üzerinde, kalem etek üzerinde bel pervazı çalışması yapacağız. Biliyorsunuz sizlerle beraber daha önce temel etek kalıbını çıkarmıştık. İsterseniz kartlarımızdan ya da oynatma listemizden o videomuza da ulaşabilirsiniz. Uygulamamızı bu kalıbın üzerinde yapacağız. O nedenle ilk olarak temel etek kalıbımızın ön parçasının kopyasını kalça altına kadar alıyoruz. Kopyamızdan sonra eteğimizin boyunu belirliyoruz. Bunun için ön ortadan aşağıya 60 santimden noktamızı atıyoruz. Ve eteğimizin uç kısmının genişliğini gönyemiz yardımıyla oluşturuyoruz. Genişliğimizi kalça genişliğimizle doğru orantılı veriyoruz. Kalça çizgimizden etek ucumuza doğru yan dikiş hattımızı uzatıyoruz. Klasik eteğimize 60 santim boyunu verdik, eteğimizin bas halini oluşturduk. Bu videomuzda bel pervazı çalışacağız ama genel olarak bel pervazı çalışılan eteklerde belden düşme olduğu için, bel kısmı aşağıya doğru kısaldığı için pervazımızı çalışmadan önce ben bir de eteğimizi düşük bel haline getirmek istiyorum. O yüzden bel hattıma geliyorum ve gönyemi 5 santimden bel çizgime yerleştiriyorum. Burada gönyemin 5 santimlik çizgisini bel hattıma yerleştirerek üstte kalan bel çizgimin aynısını 5 santim aşağıya birebir yansıtıyorum. Ben ölçümü 5 santimden aldım ama siz istediğiniz ölçüyü verebilirsiniz. Gördüğünüz gibi gönyem bel çizgimden hiç sapmıyor ve kopyasını 5 santim aşağıya aynı şekilde çıkarıyor. Yeni bel çizgimin üzerinde kalan parçanın artık benim için bir önemi yok. O yüzden bu kısmı kalıbımdan atıyorum ve yok sayıyorum. Sizin de fark ettiğiniz gibi pensimin büyük bir kısmı kalıbımdan atıldı. Fakat uç kısmı hala kalıbım dahilinde. Buradaki küçük payı bel hattımda bırakırsam çok gereksiz olur ve dikildiğinde hoş bir görüntü vermez. Yani bu payı kalıbımdan çıkarmam gerekiyor. Bunu yapabilmek için ilk olarak bel hattıma geliyorum ve arta kalan pens payımı ölçüyorum. Yarım santimlik bir pay kalmış. Hemen belimin yan hattına geliyorum. Arta kalan pens payımı yan hattımdan içeriye doğru bel çizgimden işaretliyorum. Daha sonra pens ucumun indiği en son noktayı da yan hattıma yansıtıyorum. Fakat ben bu noktayı biraz aşağıya çekeceğim. 1 santim kadar diyebiliriz burada. Yandan atacağım pens payımı bu en son aldığım noktaya göre atacağım. Çünkü yan hattımın yumuşaklığını bozmak istemiyorum. O yüzden pensimin ucuna biraz geçiş sağlıyorum. Noktalarımı belirledikten sonra bu iki nokta arasında kavadoram yardımıyla kalça hattımı yeniden şekillendiriyorum. Böylece küçük pens payımı kalıbımdan çıkarmış oldum. Pensimiz bizim için artık yok. Belimizi 5 santim aşağıya çekerek eteğimizi düşük bel bir etek haline getirdik. Şimdi de düşük bel eteğimizin pervaz kalıbını çıkaralım. Pervazımızı çıkarmak için yine gönyemizde bel çizgimizi takip etmemiz gerekiyor. Bel hattımızın aynısını aşağıya yansıtıyoruz ki kalıbımızın oturuşu düzgün olsun. Gönyemizde bel hattımızı 6 santimden takip ediyoruz. Yani eteğimize 6 santimlik pervaz çalışması yapmış oluyoruz. Siz isterseniz farklı ölçülerle de çalışabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şey pervazınızın 3 santimden daha dar olmaması. 3 santimden daha dar çalışırsanız pervazınız içeriden sıkıntı yaratacaktır. Burada gördüğünüz şerit gibi olan bölüm eteğimizin pervazı olacak. Bir de bu videomuzda başka bir uygulama daha göstermek istiyorum. Yan dikişimden etek ucuma iniyorum ve etek ucumda yan hattımdan 2 santim içeriye nokta atıyorum.
Attığım bu nokta ile kalça hattımı düz cetvelimle birleştiriyorum. Arta kalan yan kısmı da yok sayıyorum. Yaptığımız bu işlem etek ucumuzda daralma yapacak ve klasik eteğimize aşağıya doğru hafif bir kalem görüntüsünü verecek. Ama bu uygulamayı yapmak isterseniz bazı şeylere dikkat etmelisiniz. Mesela bu uygulamayı yapabilmeniz için ya kumaşınızın likralı olması gerekir ya da eteğinizin arkasında yırtmacı olması gerekir. Bu özelliklerin dışında bir uygulama yaparsanız eteğinizin hareketi kısıtlanacaktır ve giyen kişinin yürüyüşünde rahatsızlık yaratacaktır. O nedenle bu uygulamada küçük ayrıntılara dikkat etmelisiniz. Tabii ki boyu uzun olan etekler için geçerli bu söylediklerim. Mini bir etekte pek sıkıntı çıkarmaz. Eteğimizin ön bedenini tamamladık. Şimdi de renklendirme yaparak beden kalıbımızın ve pervaz kalıbımızın ayrımını netleyelim. Mavi ile gittiğim bu ilk hat eteğimin beden kalıbı. Kırmızı ile çizdiğim ikinci hatsa eteğimin pervaz kalıbı. Arka bedenimize geçelim. Önce arka bedenimizin kopyasını alalım. Kopyamızdan sonra etek boyumuzu verelim. Arka orta düz boy ipimizi baz alarak bel hattından aşağıya doğru 60 santimden inelim. Gönyemizde arka ortadan etek ucumuzun çıkışını yapalım ve kalça hattımızdan dik bir biçimde inerek eteğimizin yan hattını oluşturalım. Baz kalıbımızı meydana çıkardık. Şimdi de eteğimizin belini aşağıya düşürelim. Bunu yaparken aynı ön bedenimizde yaptığımız gibi bel çizgimizi gönyemizde birebir takip ederek 5 santim aşağıya bel hattımızı yansıtalım. Yeni bel çizgimizi belirledik ve üstte kalan parçayı kalıbımızdan attık. Yine çizgimizin altında pensimizin küçük bir parçası kaldı. Bu parçanın genişliğini ölçelim. 6 milim geldi. 6 milimi belimizin yan hattından içeri işaretleyelim. Pensimizin indiği noktayı da yan hattımıza yansıtalım ve bu noktanın bir miktar aşağısından işaretimizi alalım. Noktalarımızı verdikten sonra kavadoramızla yeni kalça hattımızı belirleyelim. Ve yanda kalan küçük payı kalıbımızdan atalım. Artık pens parçamız kalıbımıza dahil değil. Arka bedenimizin kalça hattını yeniden şekillendirdikten sonra pervazımıza geçelim. Yeni bel hattımıza 6 santimden gönyemizi yerleştirelim ve yavaş yavaş döne döne pervaz geçişimizi bel hattımıza uygun bir biçimde çizelim. Dikkat ederseniz ön bedende ve arka bedende aynı ölçüleri kullanıyorum.
5 santim bel düşüklüğü veriyorum ve 6 santim pervaz genişliği veriyorum. Ön bedenle arka bedenim tam olarak örtüşüyor. Önde ve arkada farklı ölçüler kesinlikle kullanmıyorum. Pervazımızı tamamladık. Buradan etek ucumuza gelelim. Yandan içeriye doğru ön bedenimizdeki gibi 2 santimden noktamızı atalım. Ve bu noktayı kalça hattımızda birleştirelim. 2 santimlik ölçü değişebilir arkadaşlar. Siz isterseniz 1 santim ya da yarım santim gibi de içeriye geçiş verebilirsiniz. Orası size kalmış. Ben 2 santim uygun gördüm. Yan geçişimizi de tamamladığımıza göre renklendirmelerimizi yapabiliriz. Eteğinizde gizli fermuar kullanacaksanız 1 santimden arka ortaya dikiş payı verebilirsiniz. Normal fermuar için ise 2 santimlik dikiş payı daha iyi olacaktır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzda hem düşük bel etek nasıl çalışılır, hem bel pervazı nasıl çıkarılır, hem de temel etekte kalem inişi nasıl sağlanır bunları öğrendik. Bu videomuzdaki ölçüler daha önce de söylediğim gibi sizin isteğinize göre değişebilir. Yine sorularınız olursa bana yorumlardan ulaşabilirsiniz. Yorumlar demişken şunu da söylemek istiyorum. O kadar güzel yorumlar yapıyorsunuz ki bazen ne söyleyeceğimi bilemiyorum gerçekten. Tüm güzel yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Hele de şu dönemde beni ne kadar motive ettiğini bilemezsiniz. Bu arada bir arkadaşımız elbisesini diktikten sonra bana fotoğrafını atacağını söyledi. Böyle bir şey duyunca çok mutlu oldum ve dedim ki aslında herkes yaptıklarını bizimle paylaşsa ne kadar güzel olur. Mesela o fotoğrafları klip haline getirebiliriz ve güzel albümleri oluşturabiliriz bu fotoğraflardan. Biliyorsunuz hepiniz artık Güzelsen'in bir parçasısınız. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Beraber büyüyüp gelişeceğimizi ve ortaya gün geçtikçe birbirinden güzel çalışmalar çıkaracağımızı umuyorum. O yüzden neden parçası olduğunuz bir şeyin tamamıyla içinde olmayasınız? Sonuçta hep beraber emek veriyoruz, hep beraber çalışıyoruz. Böyle arada videolarımız da olsa siz de Güzelsen'in böyle bir parçası olarak emeklerinizi sergileseniz çok güzel olmaz mı? Yani bence muhteşem olur. Ama tabii ki önemli olan sizin ne istediğiniz. Böyle bir uygulama hoşunuza giderse yaptığınız elbiselerinizi, eteklerinizi, kıyafetlerinizi böyle fotoğraflandırıp gönderirseniz, hatta üzerinize giyilmiş halde olursa böyle mankenliğini de yapmış olursanız, birebir sizin de içinde bulunduğunuz fotoğraflarınız olursa çok daha güzel olur. Umarım benimle aynı fikirde olursunuz ve çalışmalarınızı bizimle de paylaşırsınız. Biz de onlardan güzel güzel klipler hazırlayıp yine sizlere sunarız. Yani açıkçası benim için düşünmesi bile çok mükemmel. Eğer bu fikir sizin de hoşunuza gittiyse Güzelsen'in Instagram adresinden ulaştırabilirsiniz fotoğraflarınızı. Aynı zamanda Instagram adresimizi de takip alarak bize oradan da destek verirseniz çok seviniriz. Bu konuyla ilgili fikirlerinizi de bana yine yorumlardan ulaştırabilirsiniz. Daha fazla uzatmayayım artık. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve bizi takipte kalmayı unutmayın. Hepinize umutlarınızın yeşerdiği güzel günler diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.